Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köprü fonksiyonunu kullanarak Excel'den Outlook'a bağlantı kurup nasıl mail atabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Hazırladığım örneği açıklayacak olursam burada rastgele üretilen isimler ve bu isimlere göre türetilen mail adresleri var. Buradaki başlıklardaki to kısmı mailde kime kısmını ifade ediyor. Bunları mail üzerinden açıklayacak olursam şuradan açayım. Kime dediğimiz to kısmı, bilgi dediğimiz burada cc kısmı, BCC kısmı ise burada gizli kısmı. Bunları İngilizce yazmamın bir sebebi var. Biraz sonra bunları açıklayacağım. CC'nin açılımı carbon copy demek. Yani karbon kopya. Eskiler bilir. Önceden bir yazının kopyasını almak için yazılan sayfanın arkasına bir karbon kağıdı koyulurdu. Buradaki CC bunu ifade ediyor ve mailden bilgisi olması gereken ilgililer burada bulunuyor. BCC ise blind carbon copy yani kör karbon kopya demek. Bu alanda bulunan ilgililerin mailden bilgisi olsun ama diğerlerinin bundan haberi olmasın. Bu kısım burası. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Önce formüller diyorum. Şimdi hesapla diyorum. Burada isimler ve mail adresleri değişiyor. Buradan ilk Beyza Başman'a bir mail gönderelim. Mail gönder dediğimde bu şekilde mail hazırlanıyor. Kime kısmı Beyza Başman. Bilgi bu kısım. Gizli buradaki ilgili kişi. Teşekkürler Beyza diye bir konu başlığımız var. Merhaba, hedefinize oranla yaptığınız satışta başarınızdan dolayı sizi tebrik ederim. Saygılarımla. Bir tane daha bakalım. Başarısı olan bir tane bulalım. Bu da başarılı. Evet. Seçil Atılgan'a, Bilgide Mehmet İzci, Gizli Hatice Aydemir. Bu ay olmadı. Merhaba, biraz daha çalışmalısınız şeklinde hazır mail atılacak şablonlar oluşturuyorsunuz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için şuradaki bilgileri alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'de şuraya özel yapıştır. Değerleri özel yapıştır biçimleri diyorum. Şimdi mail taslağımızı oluşturmak için öncelikle şurada gizli alandaki şu başlıkları bir alalım. Buradaki hedef değerleri şuradan şimdilik kopyalayalım. Buradaki fark formülünü bulalım. Shift eşittir eğer diyorum. E2 büyük F2 ise noktalı virgül E2 eksi F2 değilse boş geçsin. Şimdi buradaki subject yani maildeki konu kısmına şuradaki teşekkürler Ömer veya bu ay olmadı kısımlarını yazdıralım. Bunu yazdırmak için de buraya shift eşittir eğer diyorum yine şuradaki değer eşitse boşluğa çift tırnak bu ay olmadı diyelim. Bir tane ters gülücük üzüntülü ifade çift tırnak noktalı virgül çift tırnak teşekkürler çift tırnak parantezi kapatıyorum enter. Tabi burada teşekkürler kısmından sonra isim gelsin istiyoruz. Yani burada hangi isim yazıyorsa o gelsin istiyorum. Bunu da şöyle yapacağız. Şunları şimdilik şunlar dursun burada. Bunu da burada yapalım. Shift eşittir 40 diyorum. Parantez açıyorum. Soldan A2 hücresi noktalı virgül bul diyorum bu sefer. Neyi bul? Boşluğu bul. Noktalı virgül A2 içinde. Parantezleri kapatıyorum. Enter. Burayı aşağı doğru çektirdiğimde sadece isimler gelecek. Şimdi bunu kopyalıyorum. Formülü. Geliyorum şurada. Teşekkürlerden sonra V işareti formülü Ctrl V ile kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Tabii çok birleşik oldu. Şurada teşekkürlerden sonra bir boşluk bırakırsak bu çözülecek. Artık şurayı silebilirim. Şimdi geldik gövde kısmına. Buraya da merhaba virgül hedefinize oranla yaptığınız satıştan dolayı sizi tebrik ediyorum.
Bu ay olmadı kısmında da merhaba virgül biraz daha fazla çalışmalısınız. Şimdi bu iki cümleyi buradaki değere göre getireceğiz. Bunu da formülle yapacağız yine. Öncelikle şu cümleyi kopyalıyorum. Şuraya geliyorum. Shift eşittir eğer diyorum. Şuradaki değer yine boşsa çift tırnak buradaki kopyaladığım cümleyi getir. Değilse çift tırnak bu cümleyi getir. Parantez kapatıyorum, enter. Aşağı doğru çektirdiğimde istediğim olmuş oldu. Artık Excel'den Outlook'a bağlantı kurup mail gönderebiliriz. Bunun için de köprü formülünü kullanacağız. Ancak bu formülde doğru sentaks yani yazım biçimini kullanmalıyız. Şayet bunu bilmiyorsak Excel'den mail gönderemeyiz. Peki bunu nasıl öğrenebiliriz? Bunu en kolay biçimde Excel'in içinde gömülü olan köprü fonksiyonunu açarak manuel şekilde yazıp öğrenebiliriz. Bunun için sağ klik, şuradaki bağlantıyı tıklıyorum. Açılan ekranda e-posta adresi diyorum. Buraya e-posta adresine senol.sayar@hotmail.com diyorum. Bakın şurada görüntülenecek metin kısmında mail to senol.sayar@hotmail.com olarak çıktı. Ben şimdi şuradaki mail to'yu alıyorum. 2 nokta üstüne kadar. Şunu kapatıyorum ve buraya kopyalıyorum. Daha sonra tekrar sağ klik, bağlantı, e-posta adresi, tekrar buraya senol diyorum. Bu sefer sadece yeterli. Konuya geliyorum, selam diyorum. Bakın burada nasıl görünüyor. Senol'dan sonra soru işareti subject eşittir selam diyor. Buradaki soru işareti farklı bir satıra yani farklı bir özelliğe geçtiği için bunu bize iletiyor. Subject eşittir diyor, selam yazın diyor. Şuradaki soru işaretiyle eşittir'e kadar olan kısmı alıyorum. Ctrl C. Şuraya yapıştırıyorum. Biraz sonra bunlar bana lazım olacak. Şimdi Outlook altına geliyorum. Adım adım ilerlemek için Shift eşittir köprü diyorum. Burada bağ konumu dediği kısım maili göndereceğimiz ilgili. Yani şurası. Bunun için mail to diyorum. 2 nokta üst üste. Tabi bunu çift tırnağa alıyorum. Daha sonra V diyorum. Ve şuradaki hücreyi gösteriyorum. Noktalı virgül. Çift tırnak maili gönder diyorum. Çift tırnak parantezi kapatıyorum, enter. Şimdi ben buraya tıkladığımda Beyza Başman'a mail olarak gönderecek. Hazır olacak burası. Kimden gidiyor? beyzabaşman.com. Şunu kapatalım. Peki konuyu nasıl yazacağız? Bunun için de az önce şuradaki ifadeyi alıyorum. Buraya yazmıştık. Şuraya geliyorum. B2'den sonra yine V diyorum. Çift tırnak yapıştırıyorum. Çift tırnak tekrar V diyorum. Ve şuradaki H2 hücresini gösteriyorum. Enter dediğimde tekrar maili gönderi tıkladığımda bu sefer teşekkürler Beyza kısmı geldi. Şimdi CC'yi de ekledim buraya. Bunun için şu H2'den sonraya geliyorum. Tekrar V diyorum. Çift tırnak tekrar V diyorum. CC eşittir çift tırnak V diyorum ve şuradaki CC'deki hücreyi gösteriyorum. Enter dediğimde bunu da eklemiş olduk. BCC de aynı şekilde olacağı için burayı kopyalıyorum. Ctrl C noktalı virgül diyorum. Ctrl V CC'nin önüne B ekliyorum. C yerine de D yazıyorum. Enter. Evet, buradaki noktalı virgül olmayacak. Enter diyelim. Şimdi oldu. Sadece şu an gövde kısmı kaldı. Bu sefer de D2'nin arkasına geliyorum. Tekrar Ctrl V diyorum. Ve bu CC yerine body yazıyorum. C2 yerine de I2 diyeceğiz. Enter. Tekrar tıkladığımda body'de geliyor.
Sadece burada şunu yapmam gerekiyor. Burada yan yana yazıyor. Şunu aşağı almam gerekiyor. Bunu aşağı almam için de şuraya gövde kısmına geliyorum. Aşağı alınmasını istediğim cümlelerin başına geliyorum. Yüzde diyorum. 0 büyük harfle A diyorum. Enter dediğimde tekrar bakalım. Olmadı çünkü aşağı alınmasını istediğim cümle bu değildi. Şöyle yapalım. Şuraya gelelim. Şurayı kopyalayayım. %0 A'yı Ctrl C diyorum. Şuraya ikinci cümlenin başına bir tane koyuyorum. Enter diyorum. Şimdi bakalım. Evet, aşağı aldı. Şimdi tekrar buraya dönüyorum. Şunları aşağı çektiriyorum. Ctrl D. Şunu da formülle aşağı çektiriyorum. Ctrl D. Her bir için şimdi yapıyor. Şöyle bir şey daha yapabiliriz. Şunun ilk %0 A'nın yanına bir tane daha Ctrl V dersem ve aynı şekilde buna dersem iki tane boşluk oluştururuz. Bir bakalım. Bakın bu şekilde. Bu yüzden şunu aşağı çektiriyorum. Ctrl D. Tekrar şuradan başlayayım bu sefer. Şöyle yapabiliriz. Şunlardan birkaçını silebiliriz. Ki farkı görelim. Şunu silelim mesela. Şunu silelim. Şimdi tekrar bakalım. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.